Herkese merhabalar, ben Melis Türkoğlu. Bu videoda size ClickSense Desktop ve ClickSense Server için hazırladığımız temaları ve mevcut hazırlanmış olan temaları nasıl entegre ettiğimizi anlatacağım. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Dashboardlarınızı renklendirmek için uzun hesaplamalar ya da scriptler yazmanıza gerek yok. İnternette ücretsiz olarak sunulan pek çok tema seçeneği mevcut. Şimdi size bu temaları ücretsiz olarak sunan birkaç tane web sitesini göstereceğim. Öncelikle sensesteam.com'dan bahsetmek istiyorum. Burada isterseniz tamamıyla hazır bir tema kullanabilirsiniz ya da isterseniz yalnızca renkleri seçerek kendiniz sıfırdan bir tema yaratabilirsiniz. Kendi temamızı yaratmak için web sitesine girdikten sonra Start Building Your Sense Team'e tıklıyorum. Burada karşımıza gördüğünüz gibi 3 farklı dosya tipi çıkıyor. ClickSense için hazırlanan bütün tema dosyalarının içinde bir tane QEXT dosyası, bir tane JSON dosyası ve bir tane CSS dosyası temel olarak bulunuyor. Bir QEXT dosyasının içinde name, description, type, version, author gibi alanların temel olarak bulunması gerekiyor. Buradaki type'ın team olarak gelmesi önemli. JSON dosyasının içinde bu şekilde stil bilgilerini bulabiliyoruz. JSON dosyasıyla değiştiremediğimiz daha farklı sayfa özellikleri için de bir CSS dosyası kullanıyoruz. Dilerseniz hazır temamızı nasıl oluşturabildiğimizi görelim. Gördüğünüz gibi karşımızda örnek olarak bir dashboard var. Bu dashboard sayfasında şu anda bir adet grafiğim var. Add Dimension Color diyerek ikinci grafiğimi ekliyorum. Measure Colors diyerek de üçüncü grafiğimi ekliyorum. Buradaki grafiğe Dimension demelerinin sebebi bu grafik üzerinde dimensionlarımıza renkler vereceğiz. Burada zaten Legend bölümünü görüyorsunuz. Legend bölümü neydi? Hangi boyuta hangi renk veriyorum? Aşağıdaki grafiğe Measure denmesinin sebebi de ölçütleri renklendirebileceğimiz grafik olması. Şimdi dilerseniz buradaki özellikleri tek tek tıklayarak incelemeye başlayalım. General Settings'e öncelikle temamıza bir isim veriyoruz. Team Description dediği bölümde de temamıza bir açıklama giriyoruz. Buradan yaptığımız değişiklikler şuradaki bölümde yerini alıyor. Aşağı indiğimiz zaman buradan font bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi başlığın size'ını buradan büyütebiliriz. Rengini dilerseniz buradan değiştirebilirsiniz. Ve Subtitle bölümüne geldiğimizde buradaki alt başlığın formatını değiştirebilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Text bölümünü görüyoruz. Text bölümü buradaki Legend isimlerin ve benzeri. Bunu değiştirmek için de yine buradaki format bilgilerini kullanabilirsiniz. Hemen onun altına indiğimizde de Footer bölümünü görüyoruz. Footer bölümünde de grafiğin altında yer alan footer kısmının fontlamasını yapabilirsiniz. Şimdi buradan bir değişiklik yapmadan Global Colors'a geçiyorum. Global Colors dediğimiz bölümde biz ana veri rengini, diğer renkleri, hata aldığımızda hangi renk görünmesini istiyorsak onun rengini ve null değerleri verilecek rengi seçebiliyoruz. Onun altına indiğimizde de burada background color'ları ve eksen çizgilerini görüyorsunuz. Şimdi bunları teker teker bakalım. Öncelikle ana veri rengi dediğimiz bizim bir grafiği kullandığımızda çıkacak olan ana rengimiz. Yani buradaki bar grafiğin rengini değiştirmek için default data color'ı kullanacağım. Lacivert rengi üzerine tıkladım ve grafiğime bir tane renk seçiyorum. Biraz daha aşağı indiğimde Background Colors'a geliyoruz. Burada iki tip background seçeneğimiz mevcut. Bir tanesi Object Background Color, bir tanesi de Sheet Background Color. Burada nesne arka plan rengi dediğimiz şey her bir grafiğin arka plan rengi oluyor aslında. Her bir grafik bizim bir objemiz. Sheet Background Color dediğimizde bütün dashboard'un arka plan rengi olmuş oluyor. Şimdi objenin arka planını değiştirmek için renge tıkladım. Ben şu anda burayı açık seçeceğim. Şöyle oldukça açık bir renk veriyorum. Ve Sheet Background Color'a geldiğimde burayı birazcık daha koyu seçeceğim. Aşağı indiğimiz zaman burada eksen ve gridline color'ları görüyoruz. Şu anda buradaki eksen ve grafiğin arka plan ızgara çizgilerini değiştirmek istemediğim için buraya bir renk eklemiyorum. Yalnız şuradaki subtitle'ım birazcık sönük kaldığı için onun rengini birazcık daha açacağım. Hemen Global Font Size'dan subtitle'ımın rengini çok hafif açtım. Şimdi tekrar aşağı inelim ve Object Settings bölümüne gelelim. Object Settings bölümünün altında ekranda gördüğümüz yazıların stil ayarlarını, eksen stil ayarlarını, gridline'ların stil ayarlarını, gridline dediğimiz az önce de söylediğim gibi bu grafiklerin arka plandaki ızgara çizgileri. Legend stili, Legend dediğimiz hangi dimension'ımı, hangi boyutumu, hangi renk geldiyse buradaki bölümün stil ayarları. Ve son olarak referans çizgisinin ayarlarını yapabildiğim bölüm oluyor. Aşağı indiğimizde Color Picker'ı görüyoruz. Color Picker'da da isterseniz tek bir renk belirleyebilirsiniz. Biz şu anda burada daha önemli olarak Dimension Colors ve Measure Colors'a bakacağız. Çünkü buradan belirlemiş olduğumuz Dimension Color'lar bizim hangi boyuta hangi renk vereceğimizi belirleyeceğimiz bölüm olacak. Ve biz buradan hem boyutlar için hem de ölçütler için ayrı ayrı renk paletleri oluşturabileceğiz. Şimdi dilerseniz birkaç tane farklı renk paleti oluşturalım. Öncelikle buradan paletinize bir isim ve açıklama verebilirsiniz. Aşağı indiğimiz zaman da
buradaki boyut renklerini seçebileceğimiz bölüme geliyoruz. Kalem ikonuna tıklıyorum. Şu anda bütün dimensionlarım için, yani bütün boyutlarım için tek bir rengim mevcut. Add Color diyerek burada birkaç farklı renk ekleyelim. Şuradaki maviyi de birazcık daha açık bir kırmızı seçeceğim. Ve Apply diyerek nasıl göründüğüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğumuz boyut renkleri ekranda bu şekilde görünüyor. Şimdi bu bizim ilk paletimiz olsun. Dilerseniz bir tane daha palet oluşturalım. Eğer yaptığınız paleti silmek isterseniz buradan Delete Dimension Colors diyerek kaldırabilirsiniz. Add Dimension Colors diyorum ve ikinci paletimin de renklerini oluşturmaya başlıyorum. Tekrar kalem işaretine tıkladım. Yine Add diyerek 5 farklı boyut için renklerimi ekliyorum. Şimdi renklerimi bu şekilde belirledikten sonra Apply butonuna basarak ikinci renk paletimi de oluşturmuş oldum. Peki bu ikinci olarak oluşturduğum renk paletinin uygulamasını nasıl göreceğim? Şuradaki Refresh'e benzeyen butona tıkladığımda artık ikinci olarak verdiğim renkleri görebilirsiniz. Şimdi Measure Colors bölümüne geçiyorum. Burada iki farklı renk paleti oluşturduktan sonra ölçütlerim için renk paletleri oluşturacağım. Aynı şekilde ölçüt için oluşturduğum renk paletine de buradan isim ve açıklama verebilirim. Type kısmında iki tane seçeneğim mevcut burada. Bir tanesi Class, bir tanesi de Gradient, yani Gradient. İsterseniz bir tanesinin tipini Class olarak yapalım. Bir diğerinin de tipini Gradient olarak ayarlayalım ve böylece farkı daha net şekilde görmüş olalım. Şimdi Colors için tekrar kalem işaretine tıkladım. Bu sefer 3 farklı renk verelim. Ve Apply butonuna tıklıyorum. Şimdi Class seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi 3 renkte ayrı ayrı görünüyor. Eğer biz bunu Gradient olarak seçseydik bu renkler arasında bir renk geçişi olacaktı. Örnek olarak görelim. Add Measure Colors diyorum ve ikinci renk paletimi eklemeye başlıyorum. Tipini buradan Gradient seçtim. Kalem işaretine tıkladım ve Add Color diyerek renklerimi ekleyeceğim. Apply butonuna tıkladım. Tekrar Refresh'e benzeyen butona tıkladığımda artık vermiş olduğum ikinci renk paletini görüyoruz. Baktığımız zaman tam olarak benim verdiğim renkler görünmüyor. Çünkü biz burada Gradient seçtik. Gradient seçtiğimiz zaman burada vermiş olduğumuz renkler arasında renk geçişi sağlanıyor ve ekranda gördüğünüz şekilde bir dağılım yapılıyor. Bu dağılım değer aralıklarına göre verilerek bu şekilde gösteriliyor. Şimdi temamızı oluşturduk. Buradaki temel tema dosyalarından bahsettik. Şimdi oluşturduğumuz temayı ClickSense'e nasıl entegre ettiğimizi görelim. Download Theme diyerek temamı bilgisayarıma indiriyorum. Şimdi indirmiş olduğum tema dosyasının içindeki dosyaları da şöyle bir size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane QEXT dosyamız var, bir tane CSS dosyamız var, bir tane JSON dosyamız var. Hazırlamış olduğumuz temayı ClickSense'e entegre etmek için zip dosyasının içindeki tema klasörümü alıyorum ve belgelerimin yani documents'ın içindeki, Click'in içindeki Sense oradan da Extensions klasörüne sürükleyip bırakıyorum. Ve Click'i açtıktan sonra sayfamı F5 tuşu ile yeniledikten sonra eklemiş olduğum temanın yukarıdaki uygulama seçeneklerinde göründüğünü görebiliyorum. Bildiğiniz gibi biz ekstra bir tema eklemeden önce de burada Click'in içindeki temel olarak 3 farklı temadan yararlanabiliyorduk. Bunlar Sense Classic, Sense Focus ve Sense Breeze'di. Biz burada çok minik ayarlar yapabiliyorduk. Mesela başlığımızı sağdan sola ya da soldan sağa yaslayabiliyorduk. Ya da buradaki başlığın arka plan rengini gradient olarak bu şekilde farklı renkler vererek belirleyebiliyorduk. Ya da örneğin buraya bir resim ekleyebiliyorduk. Yazı tipi rengimizi yani başlık rengimizi buradan değiştirebilir veya eklediğimiz resim buradan hizalayabiliyorduk. Şimdi eklediğimiz temayı da buradaki uygulama temasının içinden seçerek kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuz tema bu şekilde görünüyor. Peki birazcık bakalım hazırlamış olduğumuz paletler nasıl görünüyor? Görünüş bölümünün altından renkler ve gösterge bölümüne girdim. Renkler bölümündeki tek renk yazan kısma tıklayarak boyuta göre dedim. Ve boyuta göre dediğimde artık gördüğünüz gibi temamı hazırlarken belirlemiş olduğum renkler ekranda görünüyor. Eğer bunu değiştirmek isterseniz kütüphane renkleri bölümünü kapatıp burada hazırlamış olduğumuz iki temadan bir tanesini de seçebilirsiniz. Bir de ölçüte göre nasıl olduğuna bakalım. Boyuta göre olan kısmını kapattım. Hesaplamaya göreyi seçtim. Aynı şekilde eğer kütüphane renklerini açarsanız otomatik olarak size ilk belirlediğiniz tema rengini verir. Eğer kütüphane renklerini kapatırsanız buradan hazırlamış olduğunuz temaları bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilki class olarak yani bölüm bölüm hazırladığımız renk seçeneğiydi. İkincisi de gradient olarak yaptığımız renk seçeneğiydi. Bu şekilde Sense'imi yalnızca tıklayarak temalarınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ya da Home tuşuna tıkladım. Browse the Theme Gallery diyerek Sense'imin içindeki hazır temalardan faydalanabilirsiniz. Örnek olarak birkaç tane temaya bakalım. Şimdi diyelim ki buradaki temayı kullanmak istiyoruz. İsterseniz direkt olarak temayı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Ya da temayı çok beğendiniz ama üzerinde değiştirmek istediğiniz bazı noktalar var.
O zaman Customize diyerek tema klasörünün içindeki dosyaları görebildiğiniz ve hatta buradan değiştirebildiğiniz alana geçebilirsiniz. Diyelim ki buradaki bar grafiğin rengini bordo istemiyorsunuz, sarı istiyorsunuz. O zaman buradan değiştirebilirsiniz. Bu şekilde beğendiğiniz temalar üzerinde de bazı değişiklikler yapmanız mümkün. Şimdi biz bu hazır temaları olduğu gibi kullanalım. Örnek olarak birkaç tane tema indiriyorum. Tema dosyalarımın içindeki tema klasörlerini Extensions klasörünün içine sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hazır temaları kullanmak bu kadar kolay. Şu anda biz bu örnekleri ClickSense Desktop için yapıyoruz. Ancak ClickSense Server için de bu hazır temaları kullanmak oldukça basit. Bunun için tek yapmanız gereken Click yönetim konsolunu yani QMC'yi açarak sol taraftaki bölmeden Extension'a tıklamak ve ardından Import butonuna bastıktan sonra zip tema dosyasını seçerek sunucunuza yüklemek. Daha sonra aynı desktop'ta olduğu gibi uygulamayı açtıktan sonra uygulama seçenekleri diyerek temamızı seçip kullanabiliriz. Şimdi tekrar ClickSense Desktop tarafına döndüm. Tema konusunda değişiklik yaptığımız için F5'e bastım. Tekrar dashboard'umun üzerine tıklıyorum ve uygulama teması bölümüne gelerek eklemiş olduğum temaları buradan seçiyorum. Şu anda Elektra temasını görüyoruz. Birkaç tane daha farklı seçim yapalım. Şu anda Merry Christmas temasındayız. Fark ettiğiniz gibi arka planda bir GIF mevcut. Başka bir tema seçelim. Neon'u seçiyorum. Tekrar sipariş dashboard'a tıkladım. Bu sefer Summer Vibes'ı seçiyorum. Buradaki temayı da bu şekilde görmek mümkün. Şimdi SenseTeam'de neler yapabileceğimizi detaylı olarak görmüş olduk. Size SenseTeam dışında da temalarını kullanabileceğimiz ücretsiz web siteleri göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Omatis Toolkit. Buradan da aynı şekilde temamıza bir tane isim veriyoruz. Temaya isim verdikten sonra Main UI kısmından bir tane ana renk belirliyoruz. Buralarda çok fazla oynama yapmayacağım. Yan tarafına baktığımızda da temayı nasıl kullanacağımızı anlatan bir bölüm görüyoruz. Download diyerek oluşturduğumuz temayı makineme indiriyorum. Aynı şekilde tema dosyamı ekrana aldım. Tema dosyamın üzerine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi direkt bize zip dosyası olarak indirtiyor. Biz bunu desktop'ta kullanmak için yeni bir klasör açacağız ve açtığımız klasörün içine buradaki 3 tane tema dosyasını atacağız. Daha sonra ClickSense Desktop tarafına geçiyorum. Yaptıklarımı kaydettikten sonra F5 butonuna tıklıyorum. Dashboard'umun ismine tıklayıp uygulama seçenekleri dedikten sonra uygulama temasından hazırlamış olduğum temayı seçerek ekranda kullanıyorum. Düzenle diyelim ve renk seçeneklerimize bakalım. Renkler ve gösterge bölümüne geçtim. Şu anda hesaplamadayım. Gördüğünüz gibi hesaplama için buradaki renklerin hepsini kullanabiliyorum. Farklı farklı bir sürü renk paletim gelmiş oldu. Bir de boyut için gelen renklere bakalım. Bunlar da gördüğünüz gibi boyut için kullanabileceğim renk paletlerimiz. Son olarak bir tane daha ücretsiz web sitesinden bahsetmek istiyorum. Clearpix.com. Clearpix'te de bir tema dosyasının hangi farklı kod dosyalarını içerdiğini, bu script dosyalarının ne işe yaradığını kısaca anlatıyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman indireceğimiz bölümü görüyoruz. Buradaki zip dosyasının üzerine tıkladığımızda makinemize indirebiliyoruz. Clearpix'i de aynı şekilde extension içine sürükleyip bıraktım. ClickSense kaydedip F5'e yeniliyorum ve aynı şekilde temalarımın bulunduğu kısma geçerek Clearpix'i seçip bu şekilde kullanabiliyorum. Burada da bir düzenle deyip hangi renk paletlerinin olduğuna bakalım. Renkler ve göstergeye geçtim. Boyut için bir tane kullanabileceğim palet geliyor. Buradan hesaplamaya göre de seçelim. Hesaplama için de yine kullanabileceğim bir tane palet var. Son olarak bir web sitesinden değil, farklı renk seçeneklerinin olduğu ve GitHub'a konulmuş tema parkından bahsetmek istiyorum. Burada oldukça farklı renk seçenekleri mevcut. ClickSense Theme Park ismiyle burada bulabilirsiniz. Buradan download diyerek yine zip dosyasını indiriyorum. Daha sonra aynı şekilde Extensions klasörünün içine yükleyeceğim. Klasörümü Extensions'ın içine sürükleyip bıraktım. Sayfamı yeniledikten sonra yine uygulama seçeneklerinden tema seçeceğim bölüme geldim. Son olarak buradan da Tema Park'la gelen tema seçeneklerini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 farklı tema ayarı geliyor. Color Pack, Dark, Power BI, ClickView ve Tableau olarak. Burada ürün isimlerinin verilmesi sebebi tamamen ClickView'un ve Power BI'ın ana renk paletlerinin kullanılması. Örneğin tabloya tıkladığımızda bu renkleri verdi bize. ClickView'e tıklıyorum. ClickView'e tıkladığımda daha sıcak renkler getirdi. Power BI'ye tıkladığımda daha mavili bir palet verdi. Dark'a tıkladığımda daha koyu bir arka plan verdi ve son olarak Color Pack'e tıkladığımda bu şekilde renkler verdi bize. Şimdi isterseniz yine düzenle diyelim ve sunulan renk paletlerine bakalım. Hesaplamaya göre seçili olduğunda biz hesaplamalarımız için buradaki renk paletlerini kullanabiliyoruz. Boyuta göre dediğimizde de bir sürü farklı
renk paleti bulabilirsiniz. Burada gerçekten çok fazla renk seçeneği mevcut. Göstermiş olduğum hazır temalarla renkleri birbiriyle çok daha uyumlu olan, görselliği yüksek dashboardlar hazırlayabilirsiniz. Umarım burada gösterdiğim SenseTeam, Omatist Toolkit, ColorPix ve GitHub'daki ClickSense Theme Park işinize yarar, projelerinizde kullanırsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.